Videoma geçmeden önce hemen beğeni tuşuna basmanızı, kanalıma abone olmanızı ve bildirimleri açmanızı istiyorum arkadaşlar. Sonrasında hep unutuyorsunuz. Maksimum kuvvet, insan nöromüsküler sisteminin dirence karşı istemli olarak uygulayabileceği en büyük kuvvet. Bir başka biçimde ve daha anlaşılır söylemek gerekirse bir bireyin tek seferde kaldırabildiği en ağır yüktür. Introdan sonra maksimal güç ve maksimal güç hesaplamasını sizlere tüm detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Selam arkadaşlar. Hepinize Vina'dan sevgi ve saygılarımı yolluyorum. Emin olun ki bu videodan sonra siz de kas geliştirmek için gerekli olan ve bilimsel çalışmayı destekleyen maksimal gücü ve bu testin nasıl yapıldığını öğrenecek. Bundan sonra daha bilinçli şekilde çalışacaksınız. Videonun tamamını izlemenizi ve hatta video içinde paylaştığım tabloyu bir yere not almanızı öneriyorum arkadaşlar sizlere. Çok kısa bir şekilde söylemek gerekirse ki bunu daha önceki videolarımı izleyen ve beni takip eden arkadaşlar biliyor. Şu anda ekranda çıkan Instagram adresinden beni takip edin ve her gün yaptığım hikaye paylaşımlarımda sizler için hazırladığım ücretsiz steroid veya peptit küllerini görün diyorum ve artık videoma geçelim diyorum. Maksimal gücün de üstüne çıkılabildiği durumlarda kısa bir süre için bile olsa insanlar yedekteki gücünü kullanırlar ve bu durumlara örnek vermek gerekirse ölüm korkusu, hipnoz veya istemli kas kasılmalarını sağlayan makinelerdir. Hem maksimal kuvvet hem de özel olarak korunan bu kuvvetin ortaya çıktığı durumlardaki kuvvet ise mutlak kuvvet olarak adlandırılır. Maksimal kuvvet yalnızca büyük yüklere karşı kullanılan bir tabir olarak adlandırılmamalıdır. Çok az çabayla hafif hareketler bile bu güçten faydalanılır. Çünkü diğer iki güç türü için temel güçtür. Peki nedir bu iki güç? Çabuk kuvvet ve kuvvetli devamlılık arkadaşlar. Hemen maksimal gücü belirleyen faktörlere bakacak olursak iç faktörlerden başlayalım hemen. Fizyolojik kas kesiti, kas lifi sayısı, lif tipi oranı, kas yapısı, kaslar arası koordinasyon, kas içi koordinasyon, kas lifi uzunluğu ve ilgili gerginlik açısı, kas esnekliği, dinamik maksimum kuvvetin bir koşulu olarak statik maksimum kuvvet, kas ön germe, kasın kasılma hızı, psikozihinsel bir etken olarak motivasyon seviyesi ve konsantre olma yeteneği, cinsiyet, yaş, antrene edilmişlik durumu, beslenme durumu ve hazırlık durumu olarak sayabiliriz. Peki dış faktörler nelerdir? Hemen onlara bakalım. Günün saati, ortam sıcaklığı, hareket ettirilecek kütle, dış koşullardan kaynaklanan motivasyon, belirleme, test için ölçüm düzenlemesi gibi faktörler de maksimum kuvveti etkileyen faktörlerdir. Maksimum güç fiziksel veya zihinsel antrenmandan etkilenebilir. Son araştırmalar lif tipi oranının görünüşte sınırlı bir ölçüde etkilenebileceğini göstermektedir. Lif sayısının eğitim yoluyla değiştirilip değiştirilemeyeceği hala belirsizdir. Ek olarak son araştırmalar orta düzeyde güç kazanımlarının yalnızca zihinsel motivasyon teknikleriyle değil, kas kasılmalarının salt hayal gücü yoluyla bile mümkün olduğunu göstermektedir. Peki kendiniz maksimum gücünüzü nasıl test edersiniz? Maksimum gücün kaldırdığınız ağırlığın tekrar sayısına karşılık gelen bir maksimum gücü gösteren tabloyu şu anda ekranınızda görüyorsunuz. Bu tablo maksimum gücün tekrar sayısı ile hesaplanmasıdır. Bu tablo ile maksimum gücünüzün 5 ila 10 kilogram aşağı veya yukarı olacak şekilde bir sonuca ulaşmanız mümkün. Peki bu testi yaparken hangi prosedürü izlemeliyiz? Bu testi yapmak için egzersizi mevcut egzersiz ağırlığı ve maksimum tekrar sayısı ile gerçekleştirmelisiniz. Maksimum kuvveti belirlemek için tam bir şekilde doğru teknikle uygulanan tekrar sayısı kullanılır. Doğru şekilde gerçekleştirilen tek bir tekrar maksimum gücün %100'üne karşılık gelir. Ben bu sistemi özellikle spora yeni başlayanlara, spor salonunda tek başına çalışan ya da profesyonel desteği olmayan arkadaşlara öneriyorum. Bu şekilde hem hareketi yanlış yapmadan dolayı olabilecek sakatlıktan kurtulabilirsiniz. Diğer yandan da tek başınıza bu şekilde kendi maksimum gücünüzü ölçebilirsiniz. Aslında bir yöntem daha var ki bu yöntem daha çok profesyonel sporcuların kullandığı ya da arkasında profesyonel destek olan bireylerin yapabileceği bir yöntemdir. Her ne kadar maksimal kuvveti etkileyen faktörleri daha önce belirtsem de bu yöntem ile neredeyse sıfır hataya yakın bir ölçüm yapılır. Bu yönteme maksimal kuvvetin dinamik aşamalı belirlenmesidir. Bunun için sporcu antrenman ağırlığı ve birkaç tekrar ile ısınmalıdır. Isınma şarttır. Aksi takdirde maksimum ağırlık kaldırırken ciddi yaralanmalar meydana gelebilir. Sporcu ısındıktan sonra maksimum ağırlığını bulmak için en fazla 5 deneme yapar ve bu yine doğru teknik ile yapılmalıdır. Bu işlem 5 setten uzun sürmemelidir. Aksi takdirde nihai sonuç tahrif edilecektir. Bireysel denemeler arasında en az 3 dakikalık molalar olmalıdır. Maksimum güç testleri ve maksimum
güç antrenmanları neden yapılmalı? 1. Gücü arttırmak için. Sporcu güçlenmek ve yeni bir kondisyon düzeyine ulaşmak istediğinde maksimum güç daima antrene edilmelidir. Antrene olmayan bir kişi kas liflerini mümkün olan en yüksek ağırlık ile yalnızca yaklaşık %60'ını kullanır. Maksimum kuvvet antrenmanı %95'e kadar varan bir kullanım sağlar. %100 sadece dopingle ve ölüm korkusuyla etkinleştirilebilir. 2. Kas inşa etmek için. Artan güç ve bunun sonucunda ortaya çıkan uyarıcılar kas büyümesini uyarır. Vücut aynı zamanda daha fazla kas lifi kullanabilir. 3. Stabilite için. Vücut stabilitesini artırır. Kemikler, tendonlar, bağlar ve kaslar yüksek yüke uyum sağlar. Genel olarak vücut daha stabildir ve düşme gibi vücudun doğal maksimum gücünün gerekli olduğu durumlarda daha iyi tepki verebilir. İnsanlar kendilerini daha iyi ve daha güvenli bir şekilde durdurabilirler. 4. Kilo vermek için. Ağır yük çok fazla enerji tüketir ve rejenerasyon da çok fazla enerji gerektirir. Yağların yanma etkisi çok yüksektir. Ayrıca kas yapılarak enerji tüketimi artırılır. Bu arada bana yine bu hafta içi birçok mesaj geldi ve gördüğüm kadarıyla bu soruların çoğu steroidler ile ilgili bilinmek isteyenlerdi arkadaşlar. Birçok soruyu cevapladığım steroid soru ve cevap videolarını yukarıdaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Evet, konumuza dönelim. Maksimum güç antrenmanları nasıl yapılır? Az sayıda tekrarla yüksek bir ağırlıkla egzersiz yapmalısınız. Set başına 1 ila 5 tekrar yapılmalıdır. Egzersiz başına maksimum 6 set yapılmalıdır. 4 ila 5 set idealdir arkadaşlar. Her bir set arasında uzun dinlenmelere dikkat edilmeli ama 6 dakikadan fazla ara verilmemelidir. Hareketler tam güçle gerçekleştirilmelidir. Ancak teknik bozulmamalıdır. Ağırlıklar ne kadar ağırsa doğru uygulama ve teknik o kadar önemlidir. Maksimum kuvvet antrenmanının nasıl gerçekleştirileceği sporcunun split antrenman veya tüm vücut antrenmanı yapmasına bağlıdır. Aslında maksimal güç antrenmanları yeni başlayan sporcular için ideal değildir. Yeni başlayan sporcular için maksimal güç testinin nasıl yapılması gerektiğini zaten az önce söyledim. Böyle bir durumda maksimal gücünü bilen bireylerin yine maksimal gücünü baz alıp ona göre programlar çıkartıp hipertrofi antrenmanlarını belirlemelerini tavsiye ederim. Maksimum güç testleri hangi egzersizlerle yapılır? Bir başka deyişle maksimal güç antrenmanları hangi kaslar ve hangi egzersizler ile yapılmalı? Maksimal gücü daha iyi veya daha kötü şekilde çalıştıran özel egzersizler yoktur. Bununla birlikte birçok kas lifine sahip büyük ve kalın kaslar vücutta mümkün olan en yüksek gücü üretebildiğinden bu kas bölgelerini tercih etmek mantıklıdır arkadaşlar. Bu nedenle ideal egzersizler squat, deadlift ve bench press'tir. Antrenmandan önce ve sonrasında besin alımı yeterli protein, kompleks karbonhidratlar ve sağlıklı yağlardan oluşmalıdır. Dengeli ve sağlıklı beslenme, sporcunun egzersizler için yeterli güce sahip olması ve kasların yeterli besin alması için önemlidir. Maksimum kuvvet antrenmanı için antrenman öncesi beslenme ve antrenman sonrası beslenme önemlidir. Evet arkadaşlar, benim çok kısa bir şekilde maksimum güç ve test yöntemleriyle ilgili söylemek istediklerim bu kadar. Aslında bu çok uzun ve kapsamlı anlatılması gereken ve içinde birçok antrenman bilimi barındıran bir konu ve aslında bu konu bir videoya sığmaz. Ben bu konuyu sizlere en basit ve en anlaşılır bir dille anlatmaya çalıştım. Umarım bu video sizlerin kafasında olan birkaç soruya cevap niteliğinde olmuştur arkadaşlar. Maksimal gücü bilmek özellikle işi vücut geliştirme olan ve bu yola baş koymuş bütün bireyler için bilinmezse olmaz bir gerçektir. Eğer ki sizler de gerçekten bir gelişme istiyor ve birkaç ay sonra artık kendinizde gelişme göremiyorsanız bir de maksimal kuvvetinize orantılı bir antrenman programlamasını deneyin derim arkadaşlar. İster kendiniz ya da profesyonel bir destek ile birinin yardımıyla maksimal gücünüzü ölçün ki ben zaten size bunu nasıl yapılacağınızı anlattım arkadaşlar. Videomdan memnun kaldıysanız bu tür videoların gelmesini ve vücut geliştirme ile ilgili aynı zamanda steroidler konusunda da hakim olmak istiyorsanız yapmanız gereken tek şey kanalıma abone olup bildirimleri açmanız diyorum. Hepinize önce sağlık, sonra da bol sporlu günler diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın. Çekiliş hani proteinler mi yoksa